Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, isteğiniz üzerine tam zamanı dedim. Portakallı, kuş üzümlü anne kurabiyesi yaptım. İnanılmaz bir lezzet. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk önce bir portakalın komple kabuğunu rendeleyerek başlayalım. Ben organik portakal kullandım. Şayet bulamazsanız sirkeli ve karbonatlı suda bekletip iyice yıkayıp öyle kabuğunu rendeleyin. Sağlık açısından. Bakın sevgili arkadaşlarım, komple hepsini rendeledim. 2 yemek kaşığı kuş üzümümüz var. Şimdi rendelemiş olduğumuz bu portakalın suyunu komple kuş üzümünün üzerine sıkalım. Siz izlerken ben sebebini açıklayayım. Kuş üzümünü doğrudan eklerseniz hamura yediğinizde aromasını hissedemezsiniz ve katır kutur sert bir üzüm zaten. Ama portakal suyuna ıslarsanız o biraz yumuşar, portakal suyunu çeker ve kurabiyenizde de aromasını, yumuşaklığını çok güzel salar. Önemli bir püf noktası, kuş üzümümüzü ısladık, tarifimize devam edelim. Şimdi rendelemiş olduğumuz portakal kabuğunun üzerine 7 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Yani yarım su bardağından biraz fazla. Ekledikten sonra bir spatulayla veya elinizle de yoğurabilirsiniz. İyice yediriyoruz. Yani bu işlemi yapmamın sebebi, bakın sevgili arkadaşlarım, rengini ve aromasını tamamen ortaya çıkarmak. Yani burada hiçbir aroma, hiçbir renk boşa gitmiyor. Bu da kurabiyemize muazzam bir etki yapacak. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Ve biliyorsunuz geçen size melek kanadı kurabiyesi tarifi vermiştim. Orada ekşi krema kullanmıştık 100 gram. Ben o pakette kalan 100 gramı da anne kurabiyesine kullandım. Harika oldu. Ama mecbur değil. Ekşi krema olur, süzme yoğurt olur, labne peynir olur, hiç fark etmez. Mascarpone bile olur. 100 gram tereyağı, 1 paket vanilya. Hepsini yine spatulamızla güzelce bağlayalım. Hemen tekrar ekşi kremaya dönüyorum sevgili arkadaşlarım. Melek kanadı kurabiyesinde verdiği o lezzet benim çok ilgimi çektiği için anne kurabiyesinde de kullandım. Ama mecbur değilsiniz. Varsa deneyin, yoksa önemli değil. Bütün malzemeleri iyice karıştırıp 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve çok önemli, bakın sevgili arkadaşlarım, 1 çay kaşığı silme karbonat kullanacağız. Çok olmasın, lütfen dikkat edin. Onu da özellikle mümkün mertebe yakın çekim yaptım. 1 çay kaşığı silme karbonatın üzerine limon sıkalım. 4-5 damla kadar bu şekle köpük haline getirelim. Yani karbonatı aktif hale getiriyoruz. Onu da harcımıza ekleyip güzelce karıştıralım. Çünkü karbonat asit bazlı bir şey olmazsa etkisini göstermez. Bunu da limonla sağlıyoruz. 1 tam yumurta, 1 yumurta akı, 1 yumurta sarımızı kenara ayıralım. Ve 15 dakikadır ıslı bekleyen portakal suyumuzu ve kuş üzümümüzü de bu aşamada ilave ediyoruz. 1 su bardağı iri öğütülmüş cevizimiz var. Onun 3'te 1'i kadarını ekleyelim. Şu kadarını kenara ayıralım kurabiyelerimizin yüzeyine serpmek için. Şimdi bütün malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz ve unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Bende ölçü olarak 3,5 su bardağı tam denk düştü. Ama siz yine de dikkatli ekleyin. Çünkü yumurtanızın büyüklüğü, eklediğiniz yoğurdun kıvamı un miktarını etkileyecektir. Şöyle bir 3 su bardağı ekleyin. Kabaca toparlayıp daha sonra etap etap biraz ilave edebilirsiniz. Şöyle spatula ile bence kabaca toparlıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu bir kurabiye hamuru ve 1 dakikada toplanıyor zaten. Siz toplandı diye yoğurmayı bırakmayın. Yine güzel bir şekilde 2 dakika kadar elinizin altında böyle güzel bir kurabiye hamuru elde edin ki bütün malzemeler birbirine iyice geçişmiş olsun. Hemen şöyle size göstereyim. Bu kıvama getirin. Orta yumuşaklıkta, oldukça akışkan diyebileceğim bir kıvamda bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil vermeden önce biliyorsunuz en başta biraz cevizimizi ayırmıştık. Onu bir kaseye alalım. Üzerine 1 paket vanilya şekeri, 1 yemek kaşığı da şeker ilave edip hepsini güzelce karıştıralım. Anne kurabiyesinin özelliği budur. Üzerine toz şeker serpilir. Ben onu birazcık daha vanilya şekeri de ekleyerek modifiye ettim. Şimdi buna batıracağımız harcımızı hazırladık. Ve biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, ben bu dondurma aparatını beze almakta, şekil almakta çok kullanırım. Anne kurabiyesinde de yine dondurma aparatını kullanıyorum. Lokmalık, yani bir kişiye bir atımlık diyebilirim. Anne kurabiyesi için
bir tane alıp elimle bezeliyorum. Bu şekilde yaparsanız hepsi aynı büyüklükte, aynı gramajda oluyor. Hiç uğraşmanıza da gerek kalmıyor. Ve vermiş olduğum bu malzemeden tam bir tepsi dolusu anne kurabiyesi çıktı. Az önce bir tane yumurta sarımızı ayırmıştık. İçine 1 yemek kaşığı süt ilave edip güzelce açalım. Ve daha sonra kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Yani birden hepsine sürmeyin. Çünkü yumurta sarısı çabucak donabilir. Şöyle 5-6 tanesini sürüp daha sonra da hazırlamış olduğumuz toz şekerli, vanilyalı ve cevizli bir karışımımız var biliyorsunuz. Şimdi o kurabiyeleri alalım. Yumurta sarısını sürdüğümüz kısmını şöyle güzelce batırıp tekrar tepsiye dizelim. Yani elinizle üzerine de serpebilirsiniz ama o zaman yarısı tepsiye gider, yarısı kurabiyeye yapışmaz. Yani malzemenizin yarısı ziyan olur. Bu teknikle yaparsanız hepsi kurabiyeye yapışıyor ve hiçbir malzemeniz de ziyan olmuyor. Bütün kurabiyeleri aynı şekilde yumurta sarısı sürdüm ilk önce. Daha sonra fındıklı şekerli harcımızı bulayarak bitirdim. Ve anne kurabiyelerimizin hepsi fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 25-30 dakika iyice kızarmaya gönderdim. Ve 30 dakikanın sonunda sevgili arkadaşlarım böyle bir mis kokular içinde kurabiyemizi fırından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi cevizden bile küçüktü bezelerimiz. Nasıl kabardığını, nasıl çatladığını, güzelliğe bakar mısınız? Yani üzerindeki o vanilyası, cevizi, içindeki portakalı, kuş üzümü bir lezzet cümbüşü diyorum size. Hemen bir tanesini şöyle yakından bir göstermek isterim. Bütün ayrıntılarıyla verdim. Allah'ın izniyle birebir uyarsanız böyle güzellikleri siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu arada hemen belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Ben ceviz kullandım ama siz fındık olur, yer fıstığı olur. Hiçbir şeyim yok evde. Çerez kullanmadan da yapabilirsiniz. Bu arada hemen bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Bazı tariflerimi 8 yıl önce vermişim, bir de şimdi veriyorum. Evet, aynı tarifi vermiyorum. Ben 8 yıl önceki tecrübede değilim. 8 yıl daha tecrübemi artırmışım demektir. Yani tariflerimi yenileyerek tekrardan size daha bilgili ve daha geliştirilmiş haliyle sunuyorum. Anne kurabiyesi de onlardan biri. Sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylıca gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün Instagram'da paylaştığımda o kadar çok DM mesajı aldım ki Selva Hanım lütfen bu gece verin, hemen yapalım diye. Aslında önümüzdeki hafta düşünüyordum vermeyi bu tarifi. Öyle olunca ben de hızlıca montajı yetiştirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, böldüğünüz anda içi hafif nemli. Ben öyle çok kuru yerken böyle kuru kuru anne kurabiyesini tercih etmiyorum. İçi nemli. Yani çok güzel. Yani şuradan anlamanız lazım asla kuru olmadığını. Tekrar bir de bıçakla kesip göstermek isterim. 2-3 gün teneke kutuda muhafaza edebilirsiniz ama ben buzluğa attım. İstediğim zaman 3-4 tane çıkarıyorum. Taze gibi oluyor. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.